Mutfakta Hayat'tan kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok sevdiğim bir tarif yapacağım. Malzeme listemizi de videonun sonunda mutlaka belirtiyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında da ayrıca var. Bol peynirli, bol soğanlı nefis bir gözleme. Yapması kolay, yemesi efsane. Çayın yanına da harika gidiyor. Hadi hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Peynirli gözlememizi yapabilmek için öncelikle şöyle güzelce kabıma aldım. Hemen kabımın içerisine 2 bardak suyumu ilave ediyorum. Hemen üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. Hemen şöyle spatula ile güzelce bir karıştıracağım. Burada yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. Ve hamurumuzu, iç harcımızı hazırlayana kadar güzelce dinlenmiş olacak. O yüzden ilk önce hamurumuzu yoğuruyoruz. Şöyle 5-5,5 bardak kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. 5 bardak ilave ettim. Öncelikle spatula ile şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Yarım bardak da dediğim gibi sonradan eğer alırsa ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kontrol ediyorum öncelikle. Yine hamurumuzu 10 dakika iyice yoğuracağım. Şöyle yarım bardak daha hazırlıyorum önceden. Evet. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Şöyle alttaki tortulara da hafif bir su aldıktan sonra hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Yarım bardak unumu da hafif hafif üzerine serpiliyorum. Tamına 5,5 bardak un ilave ettim. Tabii ki 10 dakika iyice yine yoğuracağım arkadaşlar. Size şöyle öncelikle göstereyim. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Tabii ki bu 10 dakika yoğrulacak dediğim gibi. Ve 12-13 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Dinlendikten sonra ve 10 dakika yoğurup geliyorum. Önceden hamurumuzu zaten yoğurmuştuk arkadaşlar. Şöyle yine tekrar size göstereyim. 10 dakika güzelce yoğurdum. Elastik, ele yapışmayan güzel bir hamur elde etmiş olduk dediğim gibi. Ve hamurumuzu şöyle üzerini kapatıp bir kenara almıştım. İç harcımızı hazırlayana kadar hamurumuz yumuşayacak ve güzelce videomuz uzun olmasın diye maydanozumuzu doğradım. Kuru soğanımızı doğradım. Doğru ocağın başına geçiyorum. Ocağımızın altını yaktım. Öncelikle gözlememizin şöyle iç harcı lezzetli olsun diye 4-5 yemek kaşığı soğanımızı kavuracak kadar arkadaşlar. Daha sonra içerisine tereyağı da ilave edeceğimiz için çok fazla sıvı yağ ilave etmiyoruz. Ve şöyle güzelce pembeleşene kadar iyice kavuracağım. Benim soğanlarım çok iri olduğu için arkadaşlar burası biraz fazla gelmiş. Orta boy 3 tane soğan olursa kuru soğan yeterli. Ben biraz bırakacağım. Ve güzelce kavurmaya devam ediyorum soğanlarımızı. Şöyle güzelce. Gözlememizin daha lezzetli olabilmesi için çok iyi kavurmamız gerekiyor kuru soğanımızı. Bu çok önemli. Şöyle güzelce kapağını kapatıp iyice soğanımızın sönmesini artı yumuşamasını ve güzelce pembeleşmesini sağladım. Hemen şöyle tatlı biber salçamızı da ilave ediyorum 1 kaşık. Güzelce salçamı da kavuruyorum.
Hafif de tuz serpeleyeceğim arkadaşlar. Çok fazla değil. Salçamız tuzlu, peynirimiz tuzlu. Ona göre ilave etmemiz gerekiyor. Evet, bu kadar yeterli. Ev salçası olduğu için arkadaşlar, bu salça zaten kavrulmuş bir salça. Çok fazla kavurmama gerek kalmadı ve iç malzememizi birleştirmeye gidiyorum. Şöyle ocağımızın altını hemen kapattım. Evet, öncelikle şöyle ya çatalla ya da patates ezeceğiyle peynirimizi şöyle güzelce bir eziyorum. Hemen üzerine kavurmuş olduğumuz salçamızı ve kuru soğanımızı ilave ediyorum. Şöyle güzelce. Hemen dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağımızı da ilave ediyorum. Gözlemimiz resmen tereyağıyla lezzetlenir. Hemen sıcağı sıcağına şöyle tereyağımızı eritebilmek için soğanımızın içerisinde öncelikle bir eritiyorum. Ve hemen üzerine en son maydanoz ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle güzelce de bir harmanlayıp iç harcımızı bitirmiş olacağız. Evet. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Peynirli. Evet. Hemen maydanozumuzu da ilave ettim ve iç harcımızı burada sonlandırmış oldum arkadaşlar. Demetler bazen büyük oluyor maydanozun. Şöyle bir göz kararı baktım. Şu kadar yeterli. Yarım demet ilave etmemiz yeterli. Evet. İç harcımızı da bitirdim. Hemen güzelce gözlememizi açmaya başlıyorum. Şöyle güzelce mutfak tartımda 83 grama yakın, hatta 83 gram arkadaşlar çoğu. 82 gram da olabilir bazısı. Şöyle unumu tahtanın üzerine aldım. Bezelerimi oluşturuyorum. 12 tane bezem oluştu arkadaşlar. Ve hemen bezelerimi yapıyorum. Küçük ama şirin bezeler oldu. Yapmadan arkadaşlar güzelce bezelerimi oluşturuyorum. Bezelerimi şöyle kenara alacağım. Ve hemen ekmeğimizi açmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu arada tavam da ocakta. Altını şöyle biraz kıstım. Isınıyor. Şöyle birazcık bezemin üzerine un aldıktan sonra servis tabağı büyüklüğünde, ondan biraz daha büyük ve ince açacağız arkadaşlar. Bezemi açıyorum. Evet, bir tane şöyle güzelce açtım arkadaşlar. Hemen içerisine iç harcımızı alıyorum. Ekmeğimizi üzerine kapattıktan sonra elimle şöyle güzelce üzerinden geçtim. Elimle de kenar kısımlarını kapatıyorum. Hemen şöyle kenarından da güzelce keseceğim arkadaşlar. Evet. Bir tane güzelce gözlememiz hazır olmuş oldu. Hemen şöyle kenara alacağım. 2 tane daha açıp pişirme aşamasına gideceğim. Güzelce tavamı ısıttım arkadaşlar. Şöyle tereyağım da güzelce eridi iyice. Şöyle hafif bir ilk önce tavamı hafif şöyle yağlamak istiyorum. Çok hafif. Hemen gözlemimizi içerisine alacağım.
Ocağımızın altını da kısıyorum. Yanmaması için öncelikle ve güzelce altlı üstü kızartıyorum arkadaşlar. Tabii ki ara ara üzerine yağ ilave edeceğim şu şekilde. Şöyle mis gibi de tereyağımızı da hemen çevirdiğimiz gözlememizin üzerine sürdüm. Hem parlaklık hem de lezzet kazanır arkadaşlar. Böyle ara ara çevirmeye devam ediyorum. Ben biraz büyük açmışım. Tavamdan hafif büyük olmuş. Tavanıza göre açmanızı tavsiye ederim. Evet, size şöyle 4 tane gözlememi güzelce pişirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi diğer gözlemelerimizi de pişirip geliyorum. Evet, peynirli gözlememizi güzelce tamamını pişirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarını kesmiş olduğumu da tekrar beze yaptım. 2 tane de ayrı o şekilde geldi arkadaşlar. Şöyle tabii ki size göstereceğim. O kadar güzel oldu ki. Yumuşacık, o kadar da lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle size içini bir tane de göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabii şöyle tek tek açıyorum tamamen görebilmeniz açısından. Şöyle bir tanesini de içini açıp göstereceğim. Çok lezzetli, güzel bir gözleme oldu. Müsaadenizle şöyle bir parça bölüp yiyorum arkadaşlar. Çok lezzetli. Mutlaka sizler de yapıp sevdiklerinizle paylaşın ve servise gidiyorum. İşte peynirli gözlememiz hazır. Mis gibi kokuyor. Sıcacık. İçi de tam kıvamında oldu. Ben bayıldım. Siz de mutlaka deneyin. Eğer tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Malzeme listemiz 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 5-5,5 su bardağı un, iç harcımız için 3 orta boy kuru soğan, 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı biber salçası, 400 gram beyaz peynir, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.